Bin Darbe ikinci sezonu daha sade, daha acımasız ve tam bir kaos yaratmaya odaklanmış durumda. Şüphelenmeyen izleyiciler dikkatli olmalı. Çünkü Stephen Graham, Erin Doherty ve Malachi Kirby müthiş bir formdalar. Bu derme çatma yumruk dövüşçüsü ve yan kesici ekibi dört bir yana savrulurken, ikinci sezon bıçak sırtında dengede duruyor. Birinci sezondaki olaylar etkisini gösterdi ve tek bir yanlış hareket her şeyin başlarına yıkılmasına neden olabilir. Stephen Graham, Adolescence dizisiyle kazandığı Altın Küre ödülleriyle etkisini artırmaya devam ediyor. Bu yıldız statüsü ve sektördeki nüfuzu, Sugar Goodson'ın da iz bırakmaya devam ettiği bu başarılı ikinci sezonda ön plana çıkıyor. Henüz 2 yıldan kısa bir süre önce başlayan A Thousand Blows, James Bond'un yaratıcısının zihninden yeni bir nesil için şekillendirilmiş, sektörün deneyimli bir isminin tüm özgüvenine sahip. İkinci sezonun yapım tasarımı kusursuz. Steven Knight, sektördeki en güvenilir senaristlerden biri olabilir. Sadece 007 serisinde iz bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda yakında Netflix'te yayınlanacak olan Ölümsüz Adam dizisiyle de izleyicilere Peaky Blinders'ın ne ile ilgili olduğunu hatırlatıyor. Geçen yıl beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ve hemen ikinci sezon onayı alan Bin Darbe dizisinin aynı başarıyı tekrarlayacağının garantisi yoktu. Neyse ki bu Doğu Londra bar kavgası dizisinin hayranları rahatlayabilir. Çünkü dizi nasıl güçlü bir etki yaratacağını biliyor. Londra hayatının bu dünyası, birinci sınıf prodüksiyon tasarımıyla desteklenen ve güçlendirilen gerçek bir canlılığa sahip. Blue Boy barından ve arka odadaki boks salonundan harap haldeki liman dükkanlarına kadar bu sınırlı dizi boyunca özgünlük ön planda kalıyor. Oyuncular ve izleyiciler için bu ay geri dönen The Night Manager birinci sezonunun prodüksiyon tasarımcısı Tim Burton'ın yeteneklerinden faydalanan bir ortam sunuyor. Haksız yere daha yüksek profilli diğer yapımların gölgesinde kalan, kendi House of Guinness'ine bir saygı duruşu niteliğinde olan A Thousand Blows'un ikinci versiyonu her yönüyle kaliteyi haykırıyor. Her şeyden önce bu, izleyicilerin ilgisini çekmek için sadece sofistike bir hikaye anlatımından daha fazlasına ihtiyaç duyanlar için temelleri atıyor. Kapsamını bu Londra bölgesinin ötesine genişleterek ve yüksek sosyeteye girerek Stephen Knight, Sugar Goodson, Mary Carr ve Hezekiah Moskova mücadele edecekleri başka bir şey sunuyor. Bin Darbe'nin ikinci sezonu, diğer bazı dizilerden farklı olarak herhangi bir başlangıç öyküsünün getirdiği ağır yüklerden arındırılmış, daha sade bir hikaye sunuyor. İzleyiciler tamamen işlenmiş ve son derece sert karakterlerin hayatlarına dalıyor. Toplum evrim geçirirken bu insanlar da onunla birlikte sürükleniyor ve sokaklarda kan ve terin tadı hissediliyor. İzleyiciler ikinci sezonun kalbini ve ruhunu yumuşak kenarlardan veya affedicilikten uzak, onların uyum sağlama arzusunda bulacaklar. Hezekiah, köklerinden kaçmak için bir yarışın içinde. Sertlik ve insanlık arasındaki bu çelişki, Hezekiah Moskov karakteri üzerinden daha iyi hiçbir yerde ele alınmıyor. İkinci sezonda da yardımcı bir rol olmaya devam ediyor. Ancak bariz fiziksel unsurların yanı sıra, organik bir şekilde ilerleyen dürüst bir gelişimde söz konusu. Eğer Malachi Kirby, birinci sezonda Stephen Graham'ın gölgesinde kaldıysa, emin olun bu durum tersine döndü. Onu çıplak ellerle boks yapmanın kısıtlamalarından kurtararak bu oyuncuya daha fazla özgürlük tanıdılar. Bir topluluk dizisi olarak Bin Darbe, ikinci sezonunda her oyuncuya parıldama fırsatı vererek çıtayı sürekli yükseltiyor ve giderek daha da güçleniyor. Malachi Kirby bu sefer daha geniş bir rol üstlenebilirken, izleyiciler onun ne kadar mütevazı kaldığını takdir edeceklerdir. Hezekiah her zaman yüksek sosyetenin yarısından daha medeni olmuştur. Ve bu yolculuk ve onların bu gerçeği fark etmeleri, ikinci sezona gereken ekstra derinliği kazandırıyor. Hatta Malachi Kirby daha azıyla daha fazlasını başarıyor ve izleyicilere o kadar incelikli bir performans sunuyor ki, bu Jamaikalı çıplak el boksörü ter dökmeden ustaca üstünlük kuruyor. Stephen Knight, ten renginin çok şey ifade ettiği bir dönemde bu karaktere hak ettiği saygınlığı kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda Hezekiah'nın temsil ettiği siyasi ve ırksal unsurlar çağdaş izleyiciler için tartışmayı genişletiyor. Hikayesinin büyük bir bölümünü tanımlayan intikam alt konusunun ötesine geçerek beklenmedik yönlere doğru dallanıyor. Bu durum Bin Darbe filmini ten rengi ve sömürgecilikten çok daha öteye taşıyarak sınıf tartışmalarına yönlendiriyor. Cehaletten, hak iddiasından ve kayıtsızlıktan doğan ön yargıların yüzeyin altında kaynadığı bir dönemde, Hezekiah ve Sugar Goodson'ı birbirine bağlayan, ikisinin de yetiştirilme biçimlerinin dezavantajlarından kaçmaya çalıştığı ortak bir hedef ortaya çıkıyor. İkincisi için bu, sınıf meselesinin ötesine geçerek aile işlev bozukluğunu daha kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Mary Carr, bu sezonun ihtiyacı olan gerçek hayattaki ikon. İşlevsizliğin en güçlü hissedildiği yer, 40 Elephants çetesini oluşturan üyeler arasındaki ilişkidir.
Başta Mary Carr olmak üzere, Doğu Londra'nın kötü şöhretli dolandırıcılarından oluşan, sadece kadınlardan oluşan bir çete. Birinci sezonda tanıtılan ve liman bölgesinin hayatının nefes almak kadar ayrılmaz bir parçası olan Mary Carr, Goodson kardeşler ve Hezekiah Moskov gibi isimler üzerinde etkisini gösterdi. İlişkiler şekillendi, savaş hatları çizildi ve Mary Carr bu dünyaya damgasını vurdu. İkinci sezonda her şey bir üst seviyeye çıkıyor ve Doğu Londra'nın bu ikonik figürüne yansıyan sonuçlar ortaya çıkıyor. Kendini savunarak ve bazı vicdansız yetkililerin gözetimi altında çalışarak birinci sezon finalinin tam tersi planlar yapıyor. Erin Doherty bir kez daha korkusuz bir performans sergileyerek hak edenlerden hesap soruyor ve ailevi meseleleri bir kez ve sonsuza dek çözüme kavuşturuyor. Bu dizide Mary Carr'ın özündeki karakteri sorgulayan izleyiciler bir kez daha düşünsünler. A Thousand Blows, onun gerçek hayattaki etkisi olmadan daha zayıf bir yapım olurdu ve Doherty, rolün kolayca karikatürize edilebileceği durumlarda bile sürekli olarak bu durumdan kaçınıyor. Başkalarının parlaması için bu toplulukta geri planda kaldığı doğru olsa da, 40 Elephants'ı bu sezon boyunca yükseltmedeki rolünü inkar etmek mümkün değil. Sadece Blue Boy barının üzerindeki pencereden bakan kasvetli Fugger Goodson figürü daha uğursuz bir his uyandırıyor. Bin darbe, günden güne daha güçlü. A Thousand Blows'un ikinci sezonunda Stephen Graham'dan daha fazla geri planda kalan kimse yok. Birinci sezonu tüm izleme listelerinin başına taşıyan fırtınalı performansından sonra izleyiciler Sugar'ı bu sefer bu kadar sakin bulmayı garip bulabilirler. Ancak bu karakter söz konusu olduğunda kısıtlamayı zayıflıkla, suç ortaklığını da itaatle karıştırmayın. Onu içkiye iten vicdan azabıyla boğuşan Sugar'ın kurtuluş öyküsü beklemeye değer. Sugar Goodson karakterinde artık inkar edilemez bir derinlik var. Bu derinlik tanıdık bir şekilde kendini gösteriyor, üstelik kötü şöhretinin de bir göstergesi. Graham bu yorumu o kadar iyi yorumluyor ki Bin Darbe gerçekten bir devam niteliğinde hissettiriyor. Çok az dizi, sezonlar arasındaki geçişi olayların biraz kopuk hissettirmeden başarabiliyor. Bölümlerin arka arkaya çekilmiş olması yardımcı oluyor. Ancak koşullar ne olursa olsun, bu yoksulluktan zenginliğe uzanan kurtuluş öyküsünün derinliği var. Eğer izleyicilerin şikayet edebileceği bir şey varsa, o da bu ikinci sezonun uzunluğu olabilir. Bu sefer 6 bölüm asla yeterli gelmiyor. Çünkü bu dünya çok zengin ve potansiyelle dolu. Steven Knight projelerinde durum böyle. Londra'nın bu anlık görüntüsünde sayısız hikaye var ve her biri bir öncekinden daha büyüleyici. Hezekiah ve ekibinin maceraları, sayısız olasılıklar denizinde sadece bir damla. İşin içinde olan herkesin duygusal olarak büyük bir yük altında kalmasına ve bu ikinci sezonun ortaya koyduğu sayısız sürprizlere rağmen bazıları Steven Knight'ın risk almaktan kaçındığını düşünebilir. Bunun nedeni ikinci bölümün akıcı bir şekilde ilerlemesi mi yoksa daha basit bir şey mi bilinmiyor. Ancak ikinci sezonun çok erken bittiği bir gerçek. Birçoğu için küçük bir aksaklık olsa da bazıları 2 kez düşünebilir. Ancak Steven Knight'ın portföyüne eklenen bu son eser, şu anda hatasız iş çıkaran bir yazar için bir dönüm noktası daha oluşturuyor. Tamamen kişisel görüşe bağlı olan uzunluğu bir kenara bırakırsak, Bin Darbe ikinci sezon bu ilgi çekici destanı şık bir şekilde sonlandırıyor. Bu oyuncu kadrosunun performansları, doğru ellerde gerçek işbirliğinin neler başarabileceğini gösteriyor. Stephen Graham, Sugar Goodson'ın gerçek yaşam öyküsünü arkadaşı Steven Knight'a getirmiş olabilir. Ancak ikisi birlikte yaratıcı ateşten eşsiz bir şey ortaya çıkardı. 1880'lerde Londra'nın kimliğini şekillendirecek, yumruklarıyla tanımlanan Doğu Londra karakterlerinin mirası. A Thousand Blows ikinci sezonu ABD'de Hulu'da ve uluslararası olarak Disney Plus'ta yayınlanıyor.